Merhabalar, ben operatör doktor Fatih Dağdelen. Bugün sizlere yine çok özel ve çok güzel bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi yüz güzelliği dediğimizde yüzü aslında bölümlere ayırmak gerekiyor. Üst 1/3 üst kısım yani kaşlar ve gözler, orta yüz ya da alt kısım yani çene kısmından bahsedebiliriz. Bugünkü konumuz alt çene kısım yani alt 1/3'ü nasıl restore edebiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz, nasıl daha iyi bir konuma getirebiliriz. Öncelikle burayla ilgili problemi olan kişinin muhakkak bir plastik cerrahi hekimiyle görüşmesi gerekiyor. Tabii bizlere geldiğinde biz hastalara farklı tedavi seçenekleri sunabiliyoruz. Bu seçenekleri sunarken de hastanın problemine göre bu tip uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Hastanın problemi eğer küçük ise sadece basit bir dolgu uygulaması yeterli iken eğer hastanın problemi daha ciddi ise bu takdirde yağ enjeksiyonu ya da bir ileri boyutta yani basamak tedavisi gibi düşünün bir ileri boyutta protez uygulaması yani implant uygulaması gerekebiliyor. Nihayetinde biz plastik cerrahi hekimleri hem iğnelerle non-invaziv dediğimiz cerrahi dışı uygulamalar gerçekleştirebiliyoruz. Hem basit cerrahi uygulamalar yapabiliyoruz ya da daha ileri boyutta cerrahi işlemler gerçekleştirebildiğimiz için bunlar arasındaki kıyaslamayı, farkı ve hastanın neye ihtiyacı olduğunu doğru teşhis ve doğru tedavi rotasıyla ilerlememiz mümkün olabiliyor. Eğer hastanın çenesi çok geniş ise, hastanın çenesi çok uzun ise, hastanın çenesi çok geride ise, küçük ise ya da dişler arasında bir takım uyumsuzluklar var ise bu tip hastalarda hep farklı tedavi seçenekleri, farklı yöntemler yapabiliriz. Mesela diyelim ki bayan bir hasta ve çene köşeleri çok geniş, çene ucu çok geniş, erkeksi duran bir yüz hattı var. Bu tip bir hastada çene köşelerini törpülemek, çene ucunu inceltmek ve daha böyle V şeklinde bir alt çene kontürüne kavuşmak mümkün olabiliyor. Bakın bunlar hep güzelleşme cerrahisi. Ya da bir erkek hasta diyelim, çene köşeleri çok dar, çene ucu çok geride. Böyle bir hastaya total custom made yani kişiye özel yapılmış bir implant prosedürü ile kişiyi daha böyle maskülen, daha erkeksi bir görüntüye kavuşturmak mümkün olabiliyor. Özellikle yüz güzelleştirme cerrahisinde yumuşak dokularla yapılan uygulamalar yetersiz sonuçlar verebiliyor. Bu tip durumlarda iskeletle ilgili bir takım işlemler de gerçekleştirmek mümkün olabiliyor. Eğer çene ucunda bir gerilik söz konusu ise bu hastaya en basitinden bir protez uygulamak gerekebilir ya da çene kemiğinde diyelim ki uzunluk var ise bu uzunluk dediğimiz şey öne doğru da olabilir, aşağı doğru da olabilir ya da her ikisini de içeriyor olabilir. Yani hastanın çenesini bir miktar kısaltmak için aradan bir kemik parça çıkarmak gerekebilir ya da çene köşelerini törpülemek gerekebilir. Çene ucunda çok fazla bir genişlik var ise onu daraltıp daha böyle V şeklinde kavuşturmak mümkün olabiliyor ve bütün bunlar hastanın problemi doğrultusunda yönlendirilebilen bir şey. Bunun için bazı hastalara tomografi çekmemiz gerekiyor. Bazen panoramik röntgen grafileri çekmemiz gerekiyor ve problemi tam olarak ortaya koyduktan sonra eğer dişiyle ilgili bir problem de söz konusu değilse ki problem de olabilir. Bu tip durumlarda bir ortodontistle bir diş hekimiyle birlikte de çalışıp bir ekip şeklinde bir radyolog eşliğinde bu hastaların problemlerini, tanılarını, teşhislerini tam net koyup ona göre tedavi planlaması yapılabiliyor. Özellikle alt çene problemi olan kişilerde beraberinde asimetrik sorunlar da söz konusu olabiliyor. Çenede ciddi anlamda eğiklikler olabiliyor. Basış problemleri olabiliyor. Çiğneme problemleri söz konusu olabiliyor. Ya da bruksizm denilen diş gıcırdatma ya da diş sıkma problemi olan kişiler olabiliyor. Bu tip hastalarda özellikle çenelerin önden bakımda çok genişlemiş bir kas dokusuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve bütün bunlar bizim tedavideki yönelimimizi ve tedavi seçeneklerimizi artırıyor. Bununla beraber bu tip hastalara sefalometrik bir takım analizler ya da 3 boyutlu tomografik çalışmalar ya da CAD/CAM üzerinde yapılacak iskelet çalışmaları ile hastanın doğru bir şekilde teşhisinin yapılıp doğru bir şekilde tedavisini yapıp ve doğru bir karar alıp doğru bir şekilde tedavisini gerçekleştirdiğinizde hastanızın mutluluğu da kat be kat fazla olmuş oluyor. Yanlış girişimler, yanlış uygulamalar ya da yetersiz sonuçlar da bu hastalarda mutsuzluk sebebi olabiliyor. Daha sonra yapılacak olan cerrahi işlemleri de bu yapılan uygulamaların bir takım handikapları olabileceğini belirtmek isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.